Merhaba sevgili kalem severler. Yeni bir kalem tanıtımıyla daha huzurlarınızdayız. Biraz hızlı bir anlatım olacak. Artık bu uzun bir videoların çok izlenmediğini fark ettim. Neyse lafı uzatmayalım. Jinhao'nun yeni modeli 9019 Dadao. Karşınızdaki model bunun transparan modeli. Çin'in fiyat performans kalemi olarak piyasaya çıkan Jinhao'sunun son modeli 9019. Bildiğim belki yeni çıkan bir şeyler daha vardır. Çok fazla meraklısı değilim Jinhao kalemlerin. Ama genel anlamda ben de aldığım kalemlerinden genellikle memnun oldum. Hiç fena değil performansları, görünüşleri. Bazılarında zamanla kullanıma bağlı olarak yıpranmalar oluyor. Çok dayanıklı olmayan yönleri var. Ama görüntü açısından çoğu zaman bir imitasyon görüntüsü de sergilese uçları, donmamaları genellikle piyasada memnuniyete yol açan durumlar. Karşınızdaki modellerde benzer durumdalar bence. Yine bu Namiki'nin Emperor modeline benziyor. Oldukça iri, tok ve ne diyelim etli bir kalem. Şöyle bir laminin yanına koyduğumuzda mesela bir tanesini bırakalım. Rengi de yakın. Şöyle daha iyi anlaşılır. Laminin yanında ne kadar kalın bir kalemle karşı karşıya olduğumuzu görelim. Ben de transparan modeli, bordo modeli ve siyah modeli var. Laciverti de vardı. Bir arkadaşa onu sattık. Sağ olsun çok kıymetli bir insan kendisi. Çok da niyetim yoktu aslında o modeli satmaya. Ama diğerlerini de elden çıkaracağım galiba. Bir tanesi benim için yeterli olacaktır. Güzel kalem ama her incelikte, her kalınlıkta bulunması da gerekli değil. Evet, şöyle bir genel çizimini yaptım. Onun üzerinden anlatayım kalemi de göstererek. Önce kalemin genel görünümünü gösterelim gerçi. Şöyle. Bu elimdeki kalem şeffaf olduğu için kalemi çok yönlü olarak görebilmemize de fayda sağlıyor. Modellerin her ikisini de alalım hatta yan yana. Şöyle bir bordoyu da alalım. Gördüğünüz gibi altın renkte klipslere sahip. Altın renk kaplanmış. Klips üst mücevhere belirsiz bir şekilde geçirilmiş. Bakın burada bir çizgi yok. Vidalama görüntüsü yok. Burada da yok ama şuradan bir vidalama olduğunu görürüz içinde. Bu altın rengi aksamlı olduğu için Jinhao firması dikkat etmiş. İçteki bakın şu tepe mücevherini ve klipsi bağlayan ne diyelim vidayı da altın rengi muhafaza etmiş. Orta bilezikte Jinhao ve Dadao ifadeleri yazıyor. No 19 ifadeleri yazıyor gördüğünüz gibi. Oldukça şık bir kalem açıkçası. İri, güzel bir kalem. Varil bölümü arkası delik. Bu da kalemin ne deniyordu ona? Eyedropper yani arkasını doldurup da kullanmanızı engelleyecektir. Veya gerçi bir şeyler yapıp yapıştırıp kullanılabilir yine ama ona da gerek kalmayacak. Sebebini söyleyeceğim. Vidalamalı bir kapağı var. Oldukça iyi bir plastik olduğunu söyleyebilirim. Çok çok üst düzey değil ama fena bir plastik değil. Sertliği, sağlamlığı idare eder ama yine de yere düşürmeye geleceğini zannetmiyorum. Evet, büyük 6 numara bir damağı var ve bu damağın üstünde güzel çift renkli EF bir klasik Jinhao ucu görüyoruz. Damağın devamı şeffaf olduğu için burada görülebiliyor. İçeri kadar uzanıyor ve arkadaki konvertörle bağlantı kuruyor. Buralarda da Jinhao hiç fena çalışmamış. Bakın şuradaki parçaları kaplamış. Çok büyük ve oldukça iyi mürekkep alan normal bir konvertöre göre daha büyük bir konvertör yerleştirmiş bu kaleme. Kendine has bir konvertörü var. Büyük bir konvertörü var kalemin. Güzel bir yanını da söyleyeyim. Şuradaki seksiyon bölümü ya da işte tutma bölümü, kavrama bölümü. Şöyle kafa tepesini de takalım. Kalemin şurada hafif bir çıkıntı yapılmış. Eski kalemlerde olduğu gibi. Şuradaki hafif çıkıntı sizin elinizin aslında öne teması durumunda sizi uyarıyor. Biliyorsunuz buralara zaman zaman mürekkep birikebiliyor. Zamanla sızıntılar, zamanla sıçramalarla kirlenebiliyor şu bölüm.
Elinizin kirlenmesini engelleyecek bir incelik düşünmüş. Güzel. Jinhao'nun bunları düşünmesi yavaş yavaş başarılı olduğunu gösteriyor. Konvertörün de ta arkaya kadar uzanması ve şu deliğin olduğu bölüme kadar konvertörün boşluk bırakmaksızın ilerlemesi kalemin estetik görünümüne de bence çok büyük katkıda bulunuyor. Tabii bunu transparan model için söylüyorum. Ben çok beğendim bu modeli. Bunu muhafaza edeceğim zannederim. Diğerlerini satacağım. Şimdi kalemin genel bir çizimi ve avantajları ve yazı örneği üzerinde duracağız. Biraz zoomlayalım. Sonra devam edelim. Böyle hafif bir zoom yapalım, hatta canlı canlı. Kapatmadan. Evet. Kalemin klipsli kapağı üzerinde şöyle bir çalıştım, inceledim. Şimdi burada vidalı ve gizli bir klips tutucusu var. Dediğim gibi. Bunun aynı renge boyanmış olması. Burada belli olmuyor. Bakın bordo modelde. Ama burada belli oluyor. Ve oldukça güzel düşünmüş. Jinhao kapağın içerisindeki bu vidayı aynı renge boyayacak kadar kalemin estetiğine dikkat etmiş. Şuradaki çizgiler dahi kendince bir güzellik katıyor. Şeffaf plastik bir kapağa sahip. Klipsin ucundaki top, yani şu top çok sert değil. Çok da yumuşak değil. Ne çok fazla esnek. Şurada bir herhangi hareketlilik yok. Şu bölümde bir hareketli mekanizma yok. Şuradaki parça, yani Dadao yazan, Jinhao yazan, 9019 yazan şu bölüm. Şu kalemi kapatalım biz. Konuşurken kalemleri açık tutuyoruz ve kalem yazma deneyimine geçtiğinde kurumuş olabiliyor. Başka bir kalemle gösterelim. Şimdi şuradaki Dadao yazan kısım plastik mi, metal mi emin olamadım açıkçası. O yüzden metal ya da plastik olduğundan şüpheyle yazdım ama metale benziyor. İnce bir metal olabilir. Şurada vidalama dişi vidalama dişi var. Şurada ise erkek vidalama dişi var. Bunlar birbirine çok güzel bir şekilde geçiyor. Çok uzun turlar yok. Oldukça rahat açılıyor. Oldukça rahat da kapanıyor. 2,5 tur gibi. Kalemin nibi çok hafif bir springi hissi de veren iriliğinden dolayı duoton bir nib. Nibini beğendim. Beklediğimden iyi çıktı. Kalemin en beğendiğim şeyi şu muazzam konvertörü. Yani gerçekten devamlı mürekkepli kalem kullanan ve artık kartuşla gezmek istemeyen kişiler için, çok yazan kişiler için bence büyük avantaj. Ben EF modelini aldım. B'yi bile alsanız bence çoğu kişiyi günü bitirtir. Şu mürekkep haznesi oldukça büyük. 2 tane kartuş kadar mürekkep alıyor. Normal bir konvertör yerine bunun alacağı mürekkep 2 katı olacağı için size günü bitirtebilir arkadaşlar. Oldukça güzel bir section'a sahip. Kapağıyla, section'ıyla, her şeyiyle beğendim kalemi aşağı yukarı. Ama bu kalem tabii ki kullanıldıkça asıl şeyini gösterecek. Buralarda soyulma olacak mı? Bu altın bölümler, altın rengi bölümlerde atmalar olacak mı? Onları ilerleyen günlerde göreceğiz. Mesela 159'larda zamanla uzun kullanımlarda oldukça kalemin çirkinleştiğini, boya bölümlerinin attığını, alttan metallerin çıktığını falan görmüş birçok kişi ve bunları internete yazmıştı. Ben 159'u mesela onun için tercih etmemiştim. Bunun haricinde Jinhao'nun konvertörle dolması, kartuş kabul etmemesi bir dezavantaj. Konvertörü çok güzel ama kartuşunun olmaması da bir dezavantajdır. Yani seçenek olabilmeliydi. Bu kaleme de bir tane olsun kartuş ekleyip gönderseler muazzam bir iş yapmış olurlardı. Varili de oldukça büyük. Güzel bir konvertörü var. Konvertör içine mürekkebi gayet iyi alıyor. Kalemin damağı, burada çizimde yok. Şu damakta oldukça iri ve mürekkebi iyi ileten bir damak açıkçası. Ben oldukça beğendim kalemi. Birçok kalemi modern kalemden daha iyi yazıyor diyemem ama daha şık görünen, iri, hoş bir kalem olmuş. Yani bir seçenek olarak elimde mevcut olsun isterim. Mesela Hongdian'ları da çok beğenmiştim. Onlar da zamanla işte mesela bunda bir kırılma olmuştu. Gerçi paramı iade ettiler. Hongdian firmasının adı neydi?
Euphoria mıydı? Euphoria paramı iade etti Amazon üzerinden. Şöyle açarken kapağın içinde kalmıştı. Neyse uzatmayayım. Hongdianlardan ve Jinhao'lardan Çin kalemleri içerisinde genellikle memnun kaldık. Fakat uzun kullanımlarda zamanla sıkıntı verebiliyorlar. Yazı örneğine geçelim. Umarım bir problem olmuyordur. Şöyle görüntünün netliğini bir kontrol edelim. Evet, gayet iyi. Şuradaki çizimleri de bu kalemle yaptım ama tekrar söyleyelim, bu reverse yani ters yazım olarak bu şekilde çizdim. Made in China yani Çin malı bir kalemle karşı karşıyayız. Kalemin adıyla başlamak icap ederdi ama burada yazıyor zaten. Şuraya bir 9019'u ekleyelim. Şöyle bastırarak yazalım. Bastırınca görüyorsunuz mürekkep salınımı da artıyor. 9019'u da ekleyelim. Bu bizim posterimiz olsun. Evet, girişteki yazımız. Evet, ne yazsak şimdi Jinhao ile mesela yazalım. Bu kalem nasıl yazıyor diye herkes yazıyor. Ben öyle şeyler yazmayı pek sevmiyorum ama bakalım ne gelecek aklıma. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Oldukça güzel bir türküdür. Modern bir türkü. Özhan Eren'in Kara tren gecikir. Gecikir yazacaktık. Şurada bir küçük hata yaptık. Neyse, gecikir belki hiç gelmez. Şimdi buradakiler reverse yani ters yazım olduğu için buralar EF, hatta daha ince. Bu biraz kalın gözüküyor olabilir. Defterim Bayındır marka, orta kalite bir defter. Mürekkebi biraz fazla emiyor ve biraz fazla yayıyor. Yani bu kaliteli bir defterde, daha kaliteli bir defterde daha az yayılım gösterecektir. Yani kalemin inceliği normal bir EF inceliği, F inceliği. Bu bir F yani fine uçlu bir kalem. Onu belirtmeyi unutmuş olabilirim videoda. Yani gayet güzel yazıyor. Dikey vuruşlar, yatay vuruşlar, çapraz vuruşlar neredeyse eşit her yöne. Mürekkep salınımı dengeli, oldukça iyi. Yani kaleme çok bir kusur bulamadım. Bulunabilecek bir kusur belki iriliğinden dolayı kavrama zorluğu olabilir ama ben bir erkek olarak zorlanacağımı düşünmüştüm. Bana zor geleceğini düşünmüştüm. Açıkçası kalem beklediğimden çok daha ergonomik çıktı. Baya başarılı. Diğer modelleri de şöyle elime alayım. Bunları mürekkeplemedim çünkü satabilirim. Öyle bir niyetim var. Gerçi bunları da pek sevdim. Bilemiyorum bu bordoyu özellikle. Belki bunları da muhafaza ederim. Yani bunlarda da incelediğimde benzer özellikler gördüm. İçlerindeki bu renkler falan hepsinde aynı. Yani burada da altın rengi kullanmış. Sadece transparanda kullandı mı acaba bu renkleri diye düşünenler olabilir. Hayır, hepsinde aynı şeyleri, malzemeyi kullanmış. Transparanda belki sadece şu vidayı ekstradan boyamış olabilir Jinhao üreticileri. Bu çok hafif esneme durumu gibi merak ediliyor bazı yerlerde. Bu kalem esnemiyor. Bu kalem sadece fazladan mürekkep salıyor biraz bastırınca ama ufak tefek varyasyonlar da böyle hafif bastırmalarla elde edilebilir ama kesinlikle çok bastırmamak gerekir. Mesela ben bir Jinhao yazayım. Böyle aşağı vuruşlarda hafif inerek, ya da ne yazalım? Leman yazalım. İsmi nereden geldi aklıma bilmiyorum ama hafif bastırdığınızda aşağı inişlerde, kalemi geri kaldırdığınızda kendine gelme konusunda hiç fena değil. Başarılı bir kalem. Yani bakın, yan aşağı inerken vuruş, biraz hafif bastırdığınızda küçük bir esneme payı, springi diyebileceğimiz elde edebilirsiniz. Oldukça büyük bir nip fakat fazla zorlamanızı tavsiye etmem. Bu nipler esnek nipler değil. Kalemin ucunu bozabilirsiniz. Veya şuradaki damak nip çatlağının, nip yarığının içerisine çeşitli atıklar girerse, onları da temizlemeyi bilmiyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kalem genel anlamda tam bir fiyat performans kalemi. İçindeki mürekkebi ara ara temizleyip kaldırırsanız yıllarca kullanabilirsiniz. Transparan modelde boya atma sorunu da olmayacaktır. Ben olsam transparan modelini seçerim.
Diğer modellerde belki boya atma sorunu olur. Ne bileyim. Ama bunlar da gayet iyi. Lake gibi adeta boyanmış. Bunları da beğendim. Kısacası Jinhao 9019 başarılı bir kalem olmuş. Biz de beğendik, takdir ettik. Transparana hayran olduk. Koleksiyonumuza kattık. Siz de alırsınız, almazsınız. Ha, fiyat aralığına gelelim. 300-400 lira aralığında satılıyor kalem bazı yerlerde. Bazı yerlerde, Amazon gibi yerlerde 600 artı 200 kargoya satılıyor. Ama AliExpress'te biraz daha uygun jetonlarla 300 liraya kadar inebiliyorsunuz muhtemelen. Daha uyguna da kampanyalara denk gelirseniz ya da ilk alım, AliExpress'ten ilk kez alışveriş yapıyorsanız bazen indirimler denk gelebiliyor. Yani satın alınabilir. Ya da belki yakın zamanda, şimdiye kadar kimse getirmedi kalemi galiba ama kırtasiyeler falan da getirebilir. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Yine videoyu çok uzattım. Kusura bakmayın.